Merhaba arkadaşlar, bir başka videoma hoş geldiniz. Bugün bir arkadaşıma söz verdiğim için ona duvar yapımını göstereceğim. Duvar yapımının basit bir yolunu göstereceğim. Kullanacağımız malzemeler aslında sayıları çok az. Maket bıçağı. Maket bıçağının ben burada eskisini kullanıyorum ama stafor gibi malzemelerle çalışılırken en iyi maket bıçağı ucunuzu kullanmaya çalışın. Çünkü keserken stafora zarar vermemeniz gerekiyor. Bu daha önce benim staforlarımdan artan bir malzeme olduğu için sorun değil. Bir kurşun kalem. Ucu sivri olması avantajlı. Bir de cetvel, demir cetvel olması önemli burada. Şimdi öncelikle strafor malzemesinden bahsedeyim. Strafor malzemesi yapı malzemeleri satan yerlerde mevcut. Bunlar sokak aralarında bulunan nalburlarda da bulunabiliyor. Veya Bauhaus gibi büyük yerlerde de bulunabiliyor. Benim aldığım mavi renkte hafif daha yumuşak bir malzeme. Çünkü bu kısma bastırınca tırnak izim bile hemen alınabiliyor. Dolayısıyla çok titiz davranmak gerekiyor işlem yaparken. Ucuz bir malzeme, fazla pahalı değil. Boyutları da 1 metre boyunda çıkıyor. Bu da size yaklaşık bir sene, eğer sürekli çalışacaksanız bir sene boyunca yeter. Şimdi öncelikle burada tuğlayı yaparken şu prensibi yapıyoruz. 1/35 tuğla yapacağım ben. Dolayısıyla burada bizim yapmaya çalıştığımız 3 milimetreye 7 milimetre. Bunu unutmamak gerekiyor. 3 milimetreye 7 milimetre. Ben bunu toplamları 10 milimetre diye hatırlıyorum. Şimdi ben videoyu çekmeden önce 3 milimetre çizgiler çektim. Daha sonra bu aralara 7 milimetre çizip işlemlere devam edeceğim. Şimdi aradaki 3'e 7 3'e 3 santime 3 milimetreye 7 milimetrelik halde tuğlalarımı çizdim. Bazıları 3 milimetreden fazla oldu ama doğrusu şu alanda aslında. Bundan sonraki işlemimiz cetvel yardımıyla tuğlaların çizgi olan bölümlerinde çok hafif elle bastırmak. Gözle görünmese de aslında arada bastırmadan ötürü bir iz çıkıyor. Şuraya boşluk bir kısma da yapayım. Aslında böyle bir iz çıkıyor. Bu biraz daha fazla bastırılmış hali. Şöyle. Aslında ışığa bakarsanız orada göreceksiniz. Yüzey olan kısımları da düşey olan kısımları da maket bıçağı yardımıyla yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu kısımda 3 milimetrelik bir tane şey yapmanız. Atıyorum bir malzemeden buralara bastırabilmek için bir şey yapmamız. Aslında hem 3'ten hem 7'den yaparsanız rahatlıkla bunları şey yapabilirsiniz. Bu aralıkları açabilirsiniz. Çünkü maket bıçağıyla böyle yaptıktan sonra buralara taşma imkanı var. O da mükemmelliği götürüyor. Gördüğünüz gibi burada taştı. Dolayısıyla 3 milimetrelik bir şey yaparsanız daha iyi olur. Bundan sonraki işlemimiz de her tuğlanın aynı olmaması için
hafif üstlerine gelişigüzel baskı uygulamak. Bunu da cetvelle yapabilirsiniz. Şuradaki gibi de olabilir. Mesela şu kısımlarına, buralarına böyle baskı uygularsanız bunun yüksekliğiyle şuradakinin yüksekliği aynı olmaz. Dolayısıyla o da güzel, göze daha hoş gelmesini sağlar. Bunun üzerine de texture uygulamanızda fayda var. Onun için de herhangi bir kaleme küçük minik putiler koyup böyle yaparsanız bu da texture yapmanızı sağlayabilir. Aslında duvarın için en önemli işlemler bunlar. Bundan sonra da boyama aşaması var. Boyama aşamasında tuğlaları kırmızı ve kırmızı ile turuncunun karışım renklere boyayabilirsiniz. Bu işlem bittikten sonra her tuğlanın farklı renk olması tabii ki göze daha iyi gelmesini sağlar. İşlemler bittikten sonra da alçıyı suyla karıştırıp şu aralara, şu ara bölgelere yedirirseniz ve buna da biraz grilik, çok az grilik katarsanız aslında size 10 numara duvar ortaya çıkmış olur. Teşekkür ediyorum. Bundan sonra boyama aşamasına geçeceğim. Görüşmek üzere. Şimdi sadece iki renk kullanarak aslında biraz boyamaya çalıştım. Tabi buraya daha farklı renkler de koyulabilir. Benim kullandığım renkler ikisi de flat renkler. Biri kırmızı, öbürü de yeşil. Nar, nerede yazıyor? Flat yellow. Öbürü de flat red. Onları bu kısma sıkıp biraz boyadım. Tabi bunların içine farklı renkler de koyulabilir. Beyaz koyulabilir. Beyazla karıştırılabilir. Veya kahverengiyle karıştırılabilir. Şu an biraz canlı duruyor ve sıcak renkler hakim. Bunu azaltabilirsiniz biraz. Çok az beyaz katarak veya yeşil katarak. Ama çok az tabi. Eğer tuğlanın belli kısımlarına, eğer mesela zemin bu taraftaysa çok az yeşillendirerek rutubet verebilirsiniz. Şimdi bunların aralarına bir de ben beyaz çektim mi aslında tam olarak şeye benzeyecek. Binaya benzeyecek. Bir de onu yapayım. Öyle çekeyim. Şimdi de alçı kullanmadım tabi. O kadar vaktim yok ve deneme yapıyorum. YouTube kullandım. Bu bebek pudrası. Bunları putiler için, tam yani putilerini düzleştirmek için kullanıyordum. Putiyi biraz bocalayıp elimle yedirdikten sonra o hale aldı. Tabi o hale aldıktan sonra bazı elimle daha boya kurumadan şey yaptığım için bütün renk tonları gitmişti. Dolayısıyla sarıyı bir daha sıkıp ara kısımları biraz sarı ekledim. Çok az sarıyla karıştırdım. Çok fazla yapmazsanız iyi olur. Çok yaptığınız zaman göze sırtabiliyor. Dolayısıyla aslında çok kötü olmadı. İdeal bir duvar oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplamaya çalışırım. İyi günler diliyorum. Teşekkürler.